Altı karış toprak, başından topuğuna kadar, işte ona gereken tek şey buydu. Bu cümle, bitmeyen hedeflerle dolu modern hayatımızın en büyük korkusuyla yüzleşiyor. Tolstoy'un bu hikayeleri, aslında birer hikaye değil, ruhsal stres testleridir. İnsana dair tek bir dürtüyü alırlar, açgözlülük, şefkat, anlam arayışı gibi ve onu kırılma noktasına kadar iterler. Bu kitapla ilgili daha ilk dakikada anlamamız gereken şey şu: Tolstoy'a göre modern kaygılarımız, yaşamak için neye ihtiyacımız olduğunu, temelden yanlış anlamamızdan kaynaklanıyor. Bize verilmeyen şeylerin peşinden koşuyoruz. Geleceği bilmek, sonu gelmeyen topraklara sahip olmak gibi. Ve bu sırada her zaman erişilebilir olanı, yani şimdiki anı ve yanımızdaki insanı gözden kaçırıyoruz. Kitabın ana fikri basit. Bizler, kendi kendimize yaptığımız planlarla değil, sevgiyle yaşarız. Bu keskin ahlaki reçeteleri yazan Tolstoy, hayatının sonlarına doğru radikal bir ruhani dönüşüm yaşayan bir aristokrattı. Kendi zenginliğini, statüsünü ve hatta eserlerinin telif hakkını reddetti. Bu öyküler, bir bakıma, onun kendi içindeki aristokratla, toprak ağası Pahom'la ve her şeyi bildiğini sanan entelektüelle kişisel bir hesaplaşmasıdır. O, bu metinlerde sadece bize değil, en çok kendine konuşur. Bu yüzden bu kadar dürüst ve bu kadar acımasızdır. Peki Tolstoy'un bu radikal şimdi ve burada felsefesi, hayatın karmaşık sorumlulukları karşısında gerçekten ayakta durabilir mi? Kitaptaki 3 soru adlı öyküyü düşünelim. Bir kral, hayatta asla yanılmamak için 3 sorunun cevabını arar. Bir işe başlamak için en doğru zaman hangisidir? Dinlenmesi gereken en önemli insanlar kimlerdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir? Krallığına gelen tüm bilge adamlar, filozoflar, ona karmaşık sistemler, programlar, konseyler önerir. Ama kral, cevapları bir bilge kişide değil, bir ermişin yanında toprağı kazarken bulur. Ermişe yardım ederken, ormandan karnında bir yarayla koşan bir adam belirir. Kral, adamın yarasını pansuman eder, hayatını kurtarır. Ertesi gün öğrenir ki bu adam, ondan intikam almaya yemin etmiş düşmanıdır. Ve ermiş cevapları verir. En önemli zaman şimdidir. Çünkü üzerinde gücümüz olan tek an, odur. En önemli kişi, şu an kiminle birlikteysen odur, çünkü başka biriyle bir daha işin olup olmayacağını bilemezsin. Ve en önemli iş, o kişiye iyilik yapmaktır. Çünkü insan bu dünyaya bunun için gönderilmiştir. Bu, kulağa çok derin ve doğru geliyor. Ama bir saniye duralım ve bu fikri test edelim. Tolstoy, bir krallığın yönetimi gibi devasa, sistemik bir sorunu tek bir bireysel ahlaki eyleme indirgiyor. Peki kral, o yaralı adamla ilgilenirken, binlerce insanın hayatını kurtaracak bir barış antlaşmasını kaçırsaydı ne olacaktı? Tolstoy'un dünyasında bu tür ikilemler yoktur. Seçimler nettir. Ya doğru olanı yaparsın ya da yanlış olanı. Sanki bize şunu söylüyor: ya sistem için optimizasyon yaparsın ya da iyi bir insan olursun. İkisi aynı anda olmaz. Bu, hayatın griftliğini, sorumlulukların çatışmasını yok sayan tehlikeli bir basitlik değil mi? Tolstoy burada zihnimizde çok keskin bir çizgi çekiyor, bireysel vicdan ve sistemsel mantık arasına. Ve bize, her koşulda birincisini seçmemizi söylüyor. Bu, ilham verici olduğu kadar, gerçek dünyanın karmaşası karşısında insanı çaresiz de bırakabilecek bir duruş. Eğer insanı yaşatan şey sevgi ise, neden hepimiz biraz Pahom gibi davranıyoruz? Bu soruyu cevaplamak için, derlemenin iki zıt kutbuna bakalım. İnsan ne ile yaşar ve insana ne kadar toprak lazım? İlk öyküde ayakkabıcı Simon, dondurucu soğukta çıplak bir adam bulur. Kendi paltosunu ona verir, evine alır, son ekmeğini onunla paylaşır. Bu adam, aslında Tanrı, ya itaatsizlik ettiği için cezalandırılmış bir melektir. Simon ve karısının bu karşılıksız sevgisi, meleğe insanın içinde sevginin barındığını öğretir ve onu kurtuluşa götürür. Burada bir ilahi ekonomi işler. Verdikçe çoğalırsın. Diğer öyküde ise köylü Pahom, biraz daha toprağım olsa şeytandan bile korkmam der. Ve şeytan ona bu fırsatı verir. Pahom'un yeterli toprağa sahip olma arzusu, kısa sürede doymak bilmez bir açgözlülüğe dönüşür. Daha fazlası için ailesini, komşularını, huzurunu feda eder. Sonunda, bir günde yürüyerek alabildiği kadar toprağı alabileceği bir anlaşma yapar. Bütün gün koşar, daha fazla, hep daha fazla toprak için sınırlarını zorlar. Ve gün batarken, başlangıç noktasına ulaştığı an kan kusarak ölür. İhtiyacı olan tek şey, 6 karış topraktır. Tolstoy, burada birbiriyle asla bağdaşmayacak iki sistemi önümüze koyuyor. Biri, sevginin dolaşımda olduğu, vermenin zenginlik getirdiği ilahi bir sistem. Diğeri,
biriktirmenin ve mülkiyetin insanı tükettiği materyalist bir sistem. Bizler sohbetlerimizde ilkine inandığımızı söyleriz. Ama bütün ekonomik ve sosyal yapımız, ikincisinin, yani Pahom'un mantığının üzerine kurulu. Pahom, sadece açgözlü bir ahmak değildir. O, biriktirmenin ödüllendirildiği bir sistemde rasyonel davranan bir aktördür. Tek hatası, ne zaman duracağını bilememesidir. Tolstoy'un buna cevabı çok nettir. Durma sinyali, o sistemin içinden gelmez. O sinyal, ancak dışarıdan, manevi bir kararla gelebilir. Tolstoy'un burada belirginleştirdiği çizgi şudur: İki efendiye birden hizmet edemezsin. Sevginin mantığı ile biriktirmenin mantığı birbiriyle uyumsuzdur. Peki ya inançlarımız? Bizi birleştirmesi gereken şey, nasıl oluyor da en büyük ayrılık duvarımız haline geliyor? Surat Kahvehanesi öyküsü, tam da bu soruyu ele alır. Farklı dinlerden bir grup insan, her biri kendi inancının tek doğru yol olduğunu iddia ederek ateşli bir tartışmaya girer. Bir Brahmin, bir Yahudi, bir Katolik, bir Protestan, bir Müslüman, hepsi kendi tanrısının üstünlüğünü savunur. Kibir, havada yoğunlaşır. Tartışmaya katılmayan tek kişi, köşede sessizce çayını içen bir Konfüçyüs öğrencisidir. Sonunda ona fikrini sorarlar. O da bir hikaye anlatır. Bir grup insan, güneşin ne olduğu hakkında tartışmaktadır. Kör bir adam, güneşin hiç var olmadığını iddia eder. Sakat bir adam, güneşin kendi adasının dağlarının ardından batan bir ateş topu olduğunu söyler. Bir balıkçı, hayır, güneşin denize battığını savunur. Herkes, güneşin sadece kendi daracık deneyiminden ibaret olduğunu düşünür. Sonunda, dünyayı dolaşmış bilge bir gemi kaptanı konuşur. Hepiniz yanılıyorsunuz. Güneş dünyanın etrafında dönmüyor, dünya güneşin etrafında dönüyor. Ve güneş sadece sizin adanız için değil, bütün gezegenler için parlar. Konfüçyüs öğrencisi hikayeyi bitirir ve ekler. Tıpkı güneş gibi, Tanrı da böyledir. Herkes, bütün evreni içine sığdıramayacağı Tanrı'yı kendi tapınağına hapsetmek ister. Asıl sorun kibirdir. Bu, evrensel hoşgörüye yapılmış harika bir çağrı gibi duruyor. Ama burada bir çatlak var. Tolstoy, dogmatizmi ve kibri eleştirirken, aslında kendisi de son derece dogmatik bir pozisyon almıyor mu? O, bu öykülerde bize alçak gönüllü bir arayışçının sorularını değil, bir peygamberin kesin cevaplarını sunuyor. Kendi basit, sevgi temelli, evrensel maneviyat anlayışını tek hakikat olarak ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle, bütün o küçük yerel güneşleri reddedip yerine kendi devasa, evrensel güneşini koyuyor ama yine de tek gerçek güneşin bu olduğunu iddia ediyor. Tolstoy, burada dini kibri kınamakla, bir tür entelektüel ve ruhani kibri sergilemek arasındaki çizgiyi bulandırıyor. Bu yüzyıllık meseller neden eskimiyor? Neden bugün hala bize bu kadar sert bir şekilde çarpıyor? Çünkü Pahom'un hikayesi, günümüzün hustle culture'ının, yani durmaksızın daha fazlasını kovalama kültürünün mükemmel bir alegorisi. Daha fazla takipçi, daha fazla verimlilik, daha fazla büyüme. Hepimiz batmakta olan bir güneşe doğru koşuyoruz. Nefes nefese kalmış, optimize edilmiş ama tükenmiş bir halde. Sonunda anlıyoruz ki, ihtiyacımız olan tek şey, belki de bir anlık huzurmuş. Ya da 6 karış toprak. 3 sorudaki kralın arayışı, modern çağın analiz felciyle boğuşan insanının trajedisidir. Sonsuz seçenekler ve veri bombardımanı altında en doğru yolu bulmaya çalışırken donup kalıyoruz. Tolstoy ise cevabın daha basit olduğunu söylüyor. Önündeki insana, bir sonraki doğru şeyi yap. Bu, aslında mindfulness fikrinin tüm ticari ambalajlarından soyulmuş, ahlaki bir omurgaya kavuşturulmuş halidir. İnsan ne ile yaşar ise, sosyal devlet ve toplumsal dayanışma hakkındaki tartışmalarımıza doğrudan seslenir. Ayakkabıcı Simon, tek kişilik bir sosyal güvenlik kurumudur. Büyük bir kişisel bedel ödeyerek bir yabancıyı içeri alır. Tolstoy'a göre bu bir hayır işi değil, hayatın kendi işleyiş mekanizmasıdır. Bu fikir, topluma baktığımız o al-ver ilişkisine dayalı transactional bakış açımıza meydan okur. Tolstoy bize son derece net ve keskin cevaplar veriyor. Sevgiyle yaşa. Şimdiki anda yaşa. Başkaları için yaşa. Bu çizgiler çok belirgin. Fakat analizimiz gösterdi ki Tolstoy, bu berraklığa ancak hayatın gerçek karmaşıklığını, gri alanlarını ve trajik ikilemlerini paranteze alan idealize edilmiş, masalsı bir dünya kurarak ulaşabiliyor. Onun hakikatleri çok güçlü ama belki de gerçeklik için fazla saf. Kibri kınıyor ama kendi vizyonunun doğruluğundan bir an bile şüphe etmiyor. Bu durum, bir gerilim yaratıyor. Tolstoy, ideal olanın ne olduğu çizgisini çok netleştiriyor, evet. Ama bunu yaparken,
o ideal ile yaşamanın dağınık ve kirli gerçeği arasındaki çizgiyi de tehlikeli bir şekilde ortadan kaldırıyor. Zihnimizi onun basit cevaplarıyla bizim karmaşık dünyamız arasındaki o devasa boşlukla yüzleşmeye zorluyor. Ve çizgiler biraz daha bulanıklaştı.